Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz çiçek kitap ayracı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım kitap ayracı desenlerinde istediğiniz renk kombinelerini kullanabilir ve istediğiniz uzunluklarda örebilirsiniz. Desenin yapılışında 5 kattan oluşan %50 akrilik, %50 koton ip kullanacağım orta kalınlıkta. Tığ numarası olarak ise 2,20 milimetre ile kitap ayraçlarını öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden ayraçların yapılışına başlayalım. Ayracın yapılışına yeşil renk ile sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 4 tane üçlü trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 5 tane üçlü trabzan yapmış olduk. Halkanın içerisine 4 tane ikili trabzan yapalım. Tekrar halkanın içerisine üçlü trabzan. Yan yana 4 tane ikili trabzan. Ve halkanın içerisine 4 tane üçlü trabzan. Üç zincir. Halkanın içerisine kayma dikişi yapalım. Ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Kitap ayracının ucundaki kat desenini böylelikle yapmış olduk. Evet, şimdi kitap ayracının uzun zinciri için yaklaşık 110, 115 ya da 120 santimetre kadar ip yapalım. İlk öncelikle bu ipi 2 kat yapacağız. İpi 2'ye katlayalım. Ve buradaki yapmış olduğumuz kalbin orta noktasından geçirelim. 50 adet zincir yapalım. Burayı sıkıştırdıktan sonra. Evet, 50 zinciri yaptım ve katlamış olduğumuz ipten de görmüş olduğunuz gibi çok az bir miktar kaldı. Şimdi tek kat ip ile devam edeceğiz. Burası önemli. Özellikle dikkat edelim. Yapmaya devam ettiğimiz ipten tığı bu şekilde geçirelim. Bakın yukarıya doğru yükseliyor. Ve buradaki küçük halkanın içerisine geçiş yaparak kayma dikişi yapalım.
4 zincir ya da 3 zincir yapabilirsiniz. Bu boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan yapalım. Altı zincir. Aynı boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan daha yapalım. Üç zincir. Aynı boşluğun içerisine kayma dikişi yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim. Buradaki ipi de tamamen sıkıştıralım. Her iki ipi sıkıştırdıktan sonra bağlayarak arka taraftan düğüm yapacağız. Burayı sıkıştırdıkça bu desenin ortasındaki de halka sıkışmış olacak. Daha sonra bu ipi arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapacağız. Şimdi kullanacağımız ikinci renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz bu 6 zincir boşluğundan ipi sabitleyelim ve 3 zincir yapalım. Ve aynı boşluğun içerisine toplam 9 tane üçlü trabzan yapacağız. Dokuz üçlü trabzanı yaptıktan sonra bir zincir yapalım ve ilk trabzanın tepesine sık iğne, bir zincir, sonraki trabzanın tepesine sık iğne, bir zincir, sonraki trabzanın tepesine sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Bir zincir, son sık iğneyi mutlaka ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine yapalım ve sık iğneyi yaparken beyaz renge geçiş yapalım. Bir zincir, pembe iple işimiz kalmadığı için burada kesebiliriz. Deseni çevirelim. Burada yapmış olduğumuz ilk zincir boşluğunun içerisine kayma dikişi yapalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 tane yarım trabzan, 3 zincir, 2 sık iğne arasında yapmış olduğumuz zincir boşluğuna 3 tane yarım trabzan yapacağız. Üç zincir. Sonraki 2 sık iğne ortasında yapmış olduğumuz zincir boşluğuna 3 yarım trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine
kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek bütün parça ipleri arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyerek temizleyelim. Tüm parça ipleri de temizledik arkadaşlar ve kitap ayraçlarının da böylelikle yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.